Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. İkinci açılımımızla karşındayım. Muhtemelen aynı anda yükleyeceğim iki açılımı da. Çünkü soru soramayan arkadaşlarımız için bu açılım geliyor. Niyet ettiğimiz, aklımızda, kalbimizde olan kişiler ne durumda? Soru falan hazırlamadım. Öyle ilerleyeceğiz. Gündelik hayatına bakarız, kalbine bakarız. Sonra size karşı gündeminde neler var? Bunları soracağım bir açılım olacak deyip hemen başlamak istiyorum. Açılım zamansızlığa niyetli. Alandan kendi enerjimi çekiyorum. Bu videoyu denk gelip izleyecek olan sizlere en doğru mesajları aktarmaya niyet ediyorum. Niyet ettiğiniz kişi gündeminde şu an neler var, nelerle ilgileniyor. Çok da dürüst olmadan imkansız gördüğü ya da ne bileyim şu an hali hazırda nasıl bir yol izlerim diye çok bilemediği, düşündüğü kupa dörtlüsüyle birlikte bir çıkar yol bulamadığı bir yalanla ilgili harekete geçeceğinden bahsediyor ve bu harekete geçmesi çok da dürüst adımlarla olmayacak. Dediğim gibi neyse bu birazcık hileye, hurdaya e, ne derler? Hile ve hurda yaparak elde etmeye çalışacağı bir alan olabilir. Bu birazcık duygusal bir mesele olabileceği gibi maddi şartlarını, ne bileyim eğitimini daha üst bir mertebeye taşımak için çabalayacağım diyor. Burada bir insan enerjisinden de bahsediyor olabilir. Niyet ettiğiniz kişinin gündeminde ne var dedik. Bakın yani sanki bir süredir çok kötü bir haldeymiş. Yani ne bileyim hayatından o istediği verimleri alamıyormuş olabilir. İstediği gibi gitmiyor olabilir şansı, kısmeti. Sanki bu olanlarla ilgili harekete geçmek ve tekrar o baharın enerjisini hayatında yaşamak için türlü türlü kurnazlıklar, oyunlarla birlikte ben var etmeliyim. Bu hiçbir şey yapamaz halimden kurtulmalıyım dediği bir enerjide. Bakın yani bir süredir bu durum bir yere varmayacak dediği bir mesele bu. Yani hayatında bir insan olabilir, burada sizden bahsediyor olabilir. Bununla ilgili bir harekete, bir eğilime geçecek gibi görünüyor. Devam ediyorum yine destek almaya. Evet sanki zamanında bir sürü zorbalık yapmış, kılıç yedilisi enerjisiyle takılı kaldığı, uğraştığı bir alan olabilir. Çünkü eğer uğraştıysa ve bir türlü başarılı olamadıysa bu alan neyse bunu iyileştirmek istiyor. Çünkü dediğim gibi zamanında çok fazla başarısızlığa uğradığı bir alandan bahsediyor ısrarla. Ve çok fazla sabır enerjisinde kaldığından da bahsediyor aynı zamanda. Dediğim gibi bu alan sizinle ilgiliyse yakında sizinle konuşacak olabilir. Bazı isteklerini dile getirecek olabilir. Ama kılıç yedilisini gördüğüm için çok da dürüst yaklaşmayacağını belki bu halden kurtulabilmek için sizi manipüle edebileceğinden söylemek mümkün. Peki size karşı ne durumda? Gündeminde siz nasıl bir yerdesiniz? Şunu da şuraya alalım. Bakın size karşı bir mail edisi var gerçekten. Çok çok fazla düşünüyor. Kılı, kupa dörtlüsü yani gündeminde olan meselelerden biri. Siz olabileceğiniz gibi komple mesele siz de olabilirsiniz. Haksızlık yaptığından bahsediyor olabilir size. Yani ona karşı çok haksızlık ettim. Araya başka insanlar aldım. Hatta sizinle uğraşmış, bayağı bir rakip durumuna geçmiş olabilir. Sanki hali hazırda şu an içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istediği, arzu ettiği bir süreçten geçiyor gibi görünüyor. Sanki hakkınız olanı size teslim edememiş bir enerjiye ve dediğim gibi bu iş yaşantısına yansıyor olabilir. Hayatından bir şekilde bereket eksilmiş olabilir. Sanki her şeyi düzeltmenin yolu sizinle olan iletişimini, belki durumunu düzeltirse bir şekilde şans ve bereket çok daha yakın gibi görünüyor olabilir. Çünkü deste altımızda sonuç almamız çok yakın. Dediğim gibi değnek şövalyesi çok güvendiğimiz bir enerji değildir. Yani çok bir an eser, bir an gürler gelir, sonra tekrar gider. Belki dediğim gibi bu çatışma hali, bakın sonuç kartı yine çok döndü. Çözüm, bir sonuç elde edeceksiniz. Bakalım tekrar gelecek mi? Çünkü gerçekten bu alanı iyileştirmeye, düzeltmeye meyil etmiş gibi bir hali var. Allah Allah ne kadar çok kart dönüyor. Size karşı gündeminde nasıl bir mesele var dedik. Gözlemek.
Sosyal medya, merak uzaktan seyrediyor. Yani hali hazırda böyle bir durumda olabilir çünkü kupa dörtlüsü enerjisiyle birlikte altında da kupa kralı varmış. Yani size karşı duyguları var, isteği var ama eğer dediğim gibi bir takım haksızlıklar yaşattıysa sizde, dediğim gibi bu bir ayrılığa sürüklemiş olabilir, evlilik bütünlüğünüz zarar görmüş olabilir ve bununla ilgili büyük bir çatışma halinde de olabilir kişi. Bir taraftan hadi git bir an önce harekete geç, bu alanı düzelt, bu alanı iyileştir diyor. Bir taraftan da yani ben ona bir sürü zorluk yaşattım, bir sürü çıkmaza soktum işi. Yani ilişkimiz zarar gördü. Dediği noktada da birazcık gözlemci bir enerjide kalıyor görünebilir. Bakın yani bir şekilde bir adım atacak gibi görünüyor. Deste altımızda da öyle bir mesaj gelmiş. Size karşı gündeminde neler var dedik. Bir kart istiyorum buraya. Bakın yani dediğim gibi araya zaman girmiş olabilir. Bir şekilde irtibatınız kopmuş olabilir. Sanki birazcık daha ben böyle içime kapanırsam, sessiz kalırsam bu durum da iyileşebilir. Ben de birazcık daha toparlayabilirim kendimi. O da aynı şekilde toparlayabilir dediği bir nokta. Ama gerçeklerle yüzleşmek, belki size hakkınız olanı teslim etmek gibi bir şey de söz konusu gündeminde. Şundan da almak istedim bir tane. Gündeminde nasıl bir yer ediniyorsunuz kişinin? Lütfen bana zaman ver. Lütfen bana zaman ver. Daha önce böyle hissetmedim. Yani şu an yeni yeni idrak ediyor olabilir bu durumu. Dediğim gibi bu insanla evlenmiş olabilirsiniz. Çok ciddi bir beraberliğe çok uzun yıllar önce başlamış olabilirsiniz. Ya da hani çok o kadar da eski bir şey değil dediğiniz bir şey de olabilir. Ama kişi şu an e, böyle kuvvetli arzular daha önce yaşamamış. Kalbinde böyle bir şey hissetmemiş gibi bir durum söz konusu. Yapmadan önce düşün. Bakın çok fazla eyleme geçme isteği var. Yani bunu değnek şövalyesinde de görüyoruz, kupa şövalyesinde de görüyoruz ama iyice analiz ediyor durumu, iyice bir ölçüp tartıyor, çok iyileşiyor, gözlemliyor. O kadar çok güzel bir enerji okuyoruz ki şu an. Peki bu insan kendi duygusal yaşantısında ne durumda? Kendi hayatında duyguları ne hissediyor? Bu kadar olur ya. Bu kadar olur gerçekten. Muhtemelen gündeminde olduğu insan sizsiniz. Burada bir değnek kralı tekrar görüyoruz. Somut bir, güzel bir başlangıçla gelme hala çok düşünüyor, hala çok istiyor ama bu içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkacağım, nasıl kurtulacağım, bunun muhakemesini yapıyor diyebilirim. Bakın yani şansın, kısmetin tamamen ona doğru dönmesini çok arzu ettiği bir zamandan geçiyor. Böyle bir karar vermenin çok eşiğine gelmiş, bir şeyleri oldurmak istiyor. Yani dediğim gibi sunamadığı, gerçekleştiremediği bu durum her neyse ben bunları halletmek, bunları başarmak istiyorum. Şansın da benden yana olduğunu bilmek istiyorum. Bir adım atmak, attığım bu adımların arkasında durmak istediğim dediği bir enerji var şu an duygusal durumları ile ilgili. Destek istiyorum buraya yine. Şuradan alalım. Bakın çok olaylara biraz olumsuz taraftan bakıyor olabilir. Dediğim gibi size bir haksızlık yapmıştır. Belki söylem dilini çok sertleştirmiştir ve bunların altında eziliyor olabilir. Ya ben çok olumsuz yaklaştım, olumsuz durdum, olumsuz bir taraftayım. Şimdi onca yaptığım şeye rağmen nasıl eyleme geçeceğim, nasıl hareket edeceğim? Evet bunun şansın da benden yana olmasını istiyorum. Bir türlü karar verip bu alana doğru mail etmek istiyorum. Bunu çok fazla içinde taşıyor ama dediğim gibi yarattığı bu olumsuz tavırlar tamamen düşüncelerine de yansımış durumda. Bakın alt tarafta da bir bağışlama kartı geldi. Yani size yaptığı haksızlıklar bu durum harekete geçmesine engel oluyor olabilir. Çünkü bir taraftan size karşı bir bağımlılığı olabilir. Dediğim gibi kendi hayatında vazgeçemediği alanlar olabilir. Yani bunlardan çıkmak onun için biraz güç geliyor olabilir. Bakın yani aynen öyle. Yani çok tuhaf zorluklarla karşı karşıya bıraktıysa sizi tam olarak bunların muhakemesini yapıyor. Yani bir türlü sizi bir Ali Cengiz oyunuyla bir şeylerin içine çekmek isteği var içinde. Yani çok doğru dürüst bir
iyi alandan değil. Çünkü kılıç yedilisiyle başladık ve burada kendi duygusal hayatıyla ilgili oyun kartını görmek, dediğim gibi ulaşmak istediği bir hedef var ve bu hedefe doğru yaptığı haksızlıklardan ötürü ulaşamıyor ve bu da ona bir öfke duygusu uyandırıyor. Ya bu kadar olur ya. Geçmiş kalp kırıklığı, kırılmış güven, ilerlemekten korkmak. Yani burada bakın, sizi sormadım, kendi hayatıyla ilgili sordum. Ama açılımın en başından beri hep aynı şeyi söylüyor. Yani yaptıkları yüzünden size doğru gelemiyor. Dediğim gibi siz birlikte yaşamış olabilirsiniz, hali hazırda hala yaşıyorsunuzdur. Bir şekilde bir güven duygusu kırılmış, zedelenmiş oluyor ama sizin yanınızda kendini evde ve güvende hissediyor. Ama dediğim gibi söyledikleri yüzünden, yaptığı eylemler yüzünden çok fazla harekete geçememiş ama harekete geçmesi gerektiğini iyiden iyiye hisseden bir insan var burada. Peki size karşı ne hissediyor diyelim? Duygusal olarak siz ne durumdasınız? Size karşı ne hissediyor? Ölüm ve Aziz diyorum. Ermiş kartında deste altında gördük. Bakın yani bir süre önce daha kötü olmuş olabilir. Sizi düşündüğü zaman, sizi hissettiği zaman böyle kılıç dokuzusu enerjileri çok hakim görünüyor geçmişinde. Şu an hali hazırda size karşı olan hislerinde, yani onunla, eğer onun için çabalarsam, uğraşırsam, gerekli belki arkadaş çevrenizden, belki kendi arkadaşlarından danışarak ya nasıl bu olayı oldurabilirim, tekrar mümkün kılabilirim. Bunların karar kartının üzerine yine bir karar kartı, aşıkların üzerine araba kartı geldi. Yani dediğim gibi bu içinde bulunduğu durumda bu bitmiş durumu, daha doğrusu sekteye uğramış, ayrılık girmiş meseleyi çözmenin derdinde görünüyor kişi. Çok güzel geldi ya. Yeni bir romantik dönem başlıyor. Yani harekete geçerse şans sizden yana kartını da gördüm. Yani belki dediğim gibi bir ışık, belki o inancı kırık, daha doğrusu o kırık inancı bir şekilde kendi içinde toparlayabilirse ve ben bu alana gerekli enerjiyi harcarsam, gerekli özgüvenle, disiplinle yaklaşırsam biz tekrar kavuşuruz, kavuşabiliriz. Umudu çok fazla taşıyor kişi. Çünkü dediğim gibi yani siz onun için doğru kişiydiniz ve size yaptığı haksızlıklar şu an onun gündeminde. Bir şekilde dediğim gibi nasıl giderim, nasıl yola çıkarım, bunları sorguladığı bir dönemde ama aptal yürek ya. Bir şekilde o duyguları ağır basacak ve size bir teklifle gelecek olabilir. Bakın yine hali hazırda anlık enerjisinde de sizi anımsadığı zaman, düşündüğü zaman uykusuz geceler geçiriyor olabilir. Size karşı duygusal olarak ne durumda dedik? Ya o kadar çok fazla iyileşme, kendine iyi davran, sen hayatın en büyük aşkısın. Yani sizi düşündüğü zaman böyle şifalı, daha mutlu, daha keyifli zamanlara geçiyor olabilir psikolojik olarak. Yani çok, yani ona o kadar iyi davranmışsınız, ona o kadar iyi gelmişsiniz ki şu an yokluğunuzu hali hazırda hissediyor olabilir. Yani bakın hep iyileşme, hep bir dengeye gelme durumları söz konusu. Şuradan da bir tane almak istedim. Size karşı ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Söylediklerimde ciddiyim. Boşluk istiyorum. Bazılarımız için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani size ne söyledi, nasıl davrandı bilmiyorum ama belki de iyileşmesi için bu ayrılığın yaşanması gerekiyordu. Belki onun e, yaptığı haksızlıklarla yüzleşebilmesi için. Çok çok öyle bir enerji geliyor şu an. Ne soralım, ne soralım? Peki kendi hayatınla ilgili bir, ya da şu karttan da bir tane alalım. Yani sonuçta duygusal dünyasına bakıyoruz. Size karşı olan duygularına. Uzaklaştığınızı hissediyor. Bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin sizin için önemli olduğunu inandırmaya çalışıyor. Bakın denge, döngü, girdiği çıkmazın farkına varmış. Dilerim hepsi farkına varır ve doğru düzgün, sağlıklı adımlarla, sağlıklı iletişimlerle bir şeyleri toparlarlar. En azından bir özür bekliyorsanız, bir helallik bekliyorsanız bunları verirler. Çünkü bu uzun bir süredir bunu çok fazla düşündüğü bir evreden geçiyor. Şu boş, yani bu kadar olur ya. Daha çok dengeye ihtiyacım var. Yani boşluk istiyorum. Yani boşluk istediğin alan ne? Bize biraz bundan bahseder misin?
Aranızda bir mesafe varsa bu mesafeyi kendi arasında, kendi içinde sorun ediyor olabilir. Bakın size karşı duyguları var ama çok kontrollü ve çok stratejik yaklaşan bir insan var. Dediğim gibi bir süre önce hayatına böyle güllük gülistanlık devam etmiş olabilir. Bir sürü eğlence ortamlarına, sevdiği insanlarla, yakın çevresiyle bu durumun ona iyi geldiğini düşünmüş olabilir ama geldiği noktada sanki bu da artık ona bir huzur vermiyor, bir yük hissediyor. Yani hayatında bir şeylerin eksikliğini hissetmiş gibi görünüyor ya. Çünkü çok fazla düşünen bir insan var. Bakın Kılıç Kralı da çok fazla düşünür, strateji yapar. Değnek ikilisinde de böyle bir plan yapmak vardır. Bir şeyleri oldurmak için harekete geçmeden önce iyice bir düşünmek vardır. Çünkü burada bir türlü elinden kayıp giden ama böyle bırakmakta zorlandığı bir alan var. Sanki bununla ilgili e, bir şeyler yapmak istiyor. Yani tutunduğu şey o boşluk. Bu alansa artık kılıç altılısıyla birlikte bu alanda ona keyif vermiyor gibi görünüyor. Tekrar soralım. Peki keyifli mi sistem? Yani bu boşluk istemişsin zamanında. Kupa ikilisi ters döndü, bakalım gelecek mi? Peki keyifli misin şu an? İçinde bulunduğun durum. Dünya kadar boşluğun olmuştur eminim. Şövalyelerimizi dizmeye başladık. Valla çok da iyi olduğunu söylemek mümkün değil dediğim. Bakın burada bir değnek beşlisi vardı. Aynı noktaya değnek beşlisi geldi. Yani çok fazla bir harekete geçmek, bir eyleme geçmesi var. Ama bir yandan da tartışmalardan, bu durumlardan korkar bir hali var. Yani dediğim gibi bazılarımız küçük küçük adımlar alacak olabilir. Çünkü kişi gittiği yerde pek iyi değil, bir mutlu değil. Yani boşluk istemiş ama o boşluk onun elinde bir taraflarında patlamış gibi görünüyor. Bakın yani kule kartı, altında kılıç dokuzlusu var. Ve bu muhtemelen sizinle olan birlikteliğine zarar vermiş görünüyor ve altında şu an özlediğinden bahsediyor. Bir destek almak istiyorum. Yani şu an içinde bulunduğun durum sana boşluk istemişsin madem. Hani ne hissettiriyor? Nasıl, keyifli misin? Yeni bir başlangıç görünüyor. Çok fazla derin düşündüğünden bahsediyor bu alanla ilgili. Bakın yani dediğim gibi nasıl bir alana, nasıl bir duruma gittiyse, tercih ettiyse size ya da hiçbir şey yapmamıştır. Ben zamana ihtiyacım var, bu kadar çok hızlı ilerlemeyelim, ciddi gitmeyelim de demiş olabilir. Ya da dediğim gibi tamamen uzaklaşmıştır sizden. Belki bunu bile çok görmüş olabilir sizde. Ama yani gittiği yer neyse hiç keyifli bir noktada görünmüyor kişi. Yani geldiği noktada sizin onu bitirip bitirmediğinizi de düşünüyor olabilir. Yani bizim aramızdaki bağlantı asla zarar görmez dediği bir yerden darbe yiyor olabilir. Çünkü burada bir kendi kendini kabullenme durumu da söz konusu. Dediğim gibi gittiyse ben daha mutlu olacağım, daha keyifli bir yaşam süreceğim, bir alanı tercih edeceğim dediği durum sıkıntılı bir sürece ulaştırdıysa onu hayatında sanki orada da bir şeyleri kabullenip size doğru gelmenin planlarını yapan bir insan var. Ama dediğim gibi o kadar küçük enerjiler var ki şu an burada. Bazılarımızın aklında olan kişiler gerçekten bu durumu idrak etmiş ve farkındalığa ulaşmış olabilir. Çünkü bir uyanış kartı görüyorduk. Yani sakin, sırtını yaslanmış ve sadece sakince dinleniyor, bekliyor gibi. Tam buradaki bahsettiği gibi. Aa, ne kadar güzel geldi. Bakın duyguları var size karşı ama burada da sırtını yaslamış ağaca öyle oturan bir insan. Kartın üzerindeki mesajla sırtını yaslan ve dinlen. Bir şekilde dediğim gibi huzur arayışı içinde olabilir kişi. Sizi düşündüğü zaman o sağlıklı günlerinizi anımsıyor olabilir. Yani tam olarak yani dediğim gibi sizi araştırıyor ve bütün algılarını alt üst edecek bir şekilde bir gözlem kısmında kalmış olabilir. Ama dediğim gibi sanki yani uyanış kartıyla birlikte bazı kuruntuların üzerine gidecek size ne olursa olsun harekete geçecek olabilir. Çünkü en başta da bu tılsım dokuzlusu kişisine ulaşmaktan bahsediyordu. Çok doğru dürüst yollar da sergilemeyecek olabilir ama size doğru bir mail çok mümkün görünüyor. Peki hemen şey soralım. Kendi hayatında peki nasıl bir eylem kararı aldın? Ne yapmak istiyorsun? Şununla soralım. Kendi hayatını güzelleştirmek için nasıl bir eylemde bulunacaksın? Tamamen kendi hayatına yönelik versin. Bakın bir zamanlar
Çok burada şeyden bahsediyor. Geçmişinde çok sevgi aldığım, sevgi hissettiğim bir alan vardı, bir insan vardı, bir kişi vardı. Ben hani onunla tekrar tazeleneyim, tekrar bir umut doğsun içime ve ben hani gerekli başlangıçlarla belki iletişimi doğru düzgün sürdürmekle bu insana karşı sabır enerjisinden çıkıp harekete geçmek istiyorum dediği bir nokta var. Saklı olanları konuşmak, dediğim gibi bir iletişim başlatmak isteği çok arzusu var. Dediğim gibi bakın yani yaptığı açgözlülüklerle size zarar vermiş olabilir. Yani sizin de geldiğiniz noktada umuda, ümide ihtiyacınız vardır. Yani bu kişi sanki bunu bir şekilde kaybetmemiş. Ben gerekli adımları doğru düzgün bir şekilde atarsam, araya çok da zaman geride. Belki bazıları hani bu zamanı hala birazcık daha geldi mi gelmedi mi diye düşünüyor olabilir ama dediğim gibi yani yaptığı açgözlülükleri, yaptığı yanlış seçimleri fark etmiş bir insan var. Dediğim gibi çok fazla sevgi akıttıysanız bu durumu iyileştirmek isteyecek bazıları var elbette. Destek almak istiyorum buraya. O kadar çok iyileşme, o kadar çok iyileşme teması geldi ki burada da kutsal yolculuk. Dediğim gibi bu yaşadığınız süre onun daha böyle idraka geçmesine sebep olmuş gibi görünüyor ya. Şuradan da bir tane kart alalım. Kendi eylemleri noktasına demiştik. Herkesin kendine özgü bir yolu ve zorlukları olduğunu anlıyorum. Yani çok çok inanılmaz güzel geldi ya. Bakın hayalleri var, umutları var. Yani dediğim gibi bu açılıma kimler uygulanacak, kimlere gidecek bu mesajlar bilmiyorum ama bir kişi belli ki hayal kurduğu, belli bir uyanışa geçti. Yaptığı yanlışların ne olduğunu idrak ettiği bir dönemden geçiyor. Peki size karşı eylemlerinde neler var? Daha doğrusu neler olabilir olasılıklar doğrultusunda? İki destenin de altı kupa yedilisi belli ki sizden bahsediyormuş burada kişi. Size karşı eylemlerinde neler var dedik. Olabilecek en yakın olası süreçte diyelim. Bakın bir şekilde sizin de taahhüdünüz sınanıyor olabilir. O da bunu derinden hissediyor olabilir. Ben çok fazla durağan kaldım. Hiçbir şey yapmadım. Öylece durdum. Onun hayatımda ne kadar önemli bir noktada olduğunun çok farkındaydım. Belki bilincindeydim ya da değildi ama geldiği noktada bunun farkına varmış ve uğraşması gerektiği bir noktada. Bakın burada da yine bir değnek dokuzusu. Yorgun hissediyor. Belki süreç ona da çok ağır geldi. Kendi yaptıkları doğrultusunda bir taraftan uğraşmalıyım diyor. Bir taraftan birazcık daha beklemeliyim. Birazcık daha toparlanmalıyım. Birazcık daha güç kuvvet sahibi olmalıyım dediği bir noktadan geçiyor. Yani bir şekilde sizi güvenli bir yerde görüyor. Belki ilişkinizin doğru adımlar atarsam, doğru çabaları sarf edersem bir şekilde toparlanabileceğini biliyorum. Çünkü burada bir yeni ay yengeçli mesajı var. Yani duygusal olarak size karşı boş değil bu insan. Bir şekilde e, çabalarsa bir şeylerin oldurabileceğini inancını derinlerinde bile hissediyor. Ama dediğim gibi geldiği noktada birazcık daha bekleyecek olabilir. Bakın şükür enerjisi var ya. Bir şekilde dediğim gibi sizden bir şekilde emin bir duruş sergiliyor olabilirsiniz ve onun için çok doğru bir insan olduğunu biliyor. Yani bir şekilde size gelirse başarısız olmayacağını biliyor olabilir ama dediğim gibi sizi de çok yormuş olabilir, kendisi de çok yorgun olmuş olabilir ve burada bu aşamada birazcık daha durmayı arzu ediyor gibi bir hali var. Yine bir başkalaşım enerjisi. Yani öyle zorluklar yapıp dönüşmek elbette kolay değil ama burada bunu fark etmiş bir insan var. Onun hayatında ne kadar samimi bir yerde olduğunuzu bilen bir insan var. Şuradan da bir tane alayım. Size karşı olası eylemleri ne olabilir dedik. Yani çok çok fazla sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuzu, ne kadar doğru bir insan olduğunuzu fark etmiş bir insan var. Ama dediğim gibi geldiği noktada sanki birazcık daha eylem konusunda birazcık daha duracak gibi görünüyor. Şuradan da bir tane almak istiyorum. Hayatım seninle tanıştığında başladı. Eğer kalmanı istesem yine de gider miydin? Bakın yani yeni yeni idrak ediyor olabilir bu durumu. Alt tarafta da bir sana bağımlıyım.
kartını gördük. Yani dediğim gibi çok burada vazgeçebilecek durumda bir insan yok elbette. Yani buradaki ağır enerji herkese eminim uymayacaktır. Bazıları iyice bu durumu fark edip harekete geçecek olabilir. Ne kadar yorgun olsa da sizi kaybetme korkusuyla adım atacak olabilir. Çünkü burada destek kartımızda da içindeki savaşçı harekete geçiyor ve sizi kaybetme korkusuyla bir şeyleri üstlenmeye hazırlandığını söylüyor destelerimiz. Peki Rumi bu insana dair size ne söyler? Gözlemci olduğundan bahsetti, sizin araştırdığınız, stokladığından. Rumi bu insana dair size bir şeyler söylesin. Kılıç dokuzusunun olduğu yere kılıç dokuzusu geldi. Ölüm kartı. Kupa sekizlisi. Deste altımızda bir kupa dokuzusu. Siz dediğim gibi nasıl bir alandaysanız, nasıl bir noktadaysanız kalmaya devam edin. Bir şekilde dua edin, meditasyon edin, meditasyon yapın. Çünkü bu insan gittiği için mutsuz gibi bir hali var ya. Bakın yani çok uzun bir süre önce gerçekleşmiş olabilir. Yani taze de ayrılmış olabilirsiniz. Bir uyku hali diyorum, korku hali kişide çok fazla var. Şuraya bir kart seçmek istiyorum. Bakın size de karşı bu bir şekilde kuyruğunu dik tutmaya çalışıyor olabilir. Yine bir adalet kartı. Yani size yaptığı haksızlıkların çok farkında, çok bilincinde bir insan var. Dediğim gibi çok doğru dürüst, olgun bir adımla gelmesi gerektiğinin çok farkında ve sanki size bunları hala hali hazırda verememekten dolayı adım atamıyor olabilir. Şuraya da bir tane alayım. Bir tane alacaktım sözde. Yani içinde bulunduğu durumdan yani çok fazla bir şekilde iletişime geçme isteği var, arzusu var. Dediğim gibi sizden de bunu bekliyor olabilir. Eğer çok fazla zorluklar yaşattıysa ben nasıl gideyim dediği bir noktadan geçiyor olabilir. Bakın yine bir kupa dörtlüsü. Yani çok hareket edemez gibi bir hali var. Dediğim gibi bazılarımız sizden adım bekliyor. Bazıları bir şekilde bu en başta da vermişti bir yerlerde. Şurada bir kılıç sekizlisi görmüştüm. Bu halden kurtulmayı arzu ettiği bir süreçten de geçiyor olabilir. Dediğim gibi sistem onu sorgulamaya çok fazla yetiyor olabilir. Gökyüzü etkisi, retrolar, metrolar birçok şeyi düşünüyor olabilir sizinle ilgili. Sonuç olarak ne bilmeliyiz buradan? Hala bir umut var diyor kartlar. Yani elbette bir umut var. Dediğim gibi eğer doğru adımları atarsa, doğru hamlelerle size gelirse bu ilişkiyi kurtarabileceğine inanan bir insan var. Dediğim gibi çok fazla zorluk yaşattıysa size bunların ağırlığı altında ezilip duruyor bu kişi hali hazırda. Dilerim en doğru mesajları aktarabilmişimdir size. Dilerim güzel mesajlar ulaşır. Dediğim gibi bu yorgun halinden, harekete geçemez halinden bir an evvel kurtulur. Çünkü bunları içten içe sorguladığı, doğru dürüst adımlarla harekete geçmesi gerektiğini bilen bir insan var. Ama sanki bu biraz kolay olmayacak gibi görünüyor. Tabii herkesin hayatında da böyle olmayacaktır. Ben ne yapıyorum ya, ne kadar doğru bir insandı, o nasıl verdim ona deyip bir şekilde sizi yani bir şekilde o kuvvetli arzuyu hissedip planlarını hayata geçirecek de olabilir görünüyor. Dediğim gibi kolektif bir açılım, kolektif bir okuma. Bir sürü olasılık çıkıyor haliyle. Dilerim en doğru güzel adımlarla karşılaşır ve ulaşırsınız. Birliğiniz, beraberliğiniz sürer. Şuradan da bir tane almak istedim ya, Işık Yol Destesi'nden. Bu alanla ilgili ne bilmeliyiz, ne duymalıyız? Sihir seninle. Bakın dediğim gibi yani bu insan bir şekilde bilinci açılmış ve bir şekilde bilgilere inanıyor. İçinde hissettiği o duygulara hayatına öyle bir dokunmuşsunuz ki yani bu artık uyanışa geçmiş sizinle ilgili. Ama yaptıkları yüzünden harekete geçme konusunda biraz tıkanıklıklar yaşıyor. Dediğim gibi nasıl oldurabileceğine dair bir korkunç bir hal içinde diyebilirim. Çünkü gündemindeki mesele de tam olarak buydu. Kupa dörtlüsüyle başladık ve açılımın sonlarına doğru da yine bir kupa dörtlüsü enerjisiyle karşı karşıyayız. Dediğim gibi bazılarımız manipülatifçe yaklaşıp sizi bir şekilde ilişki içine sokmak için ya da ne bileyim dikkatinizi çekmek için davranışlar sergileyecek olabilir. Bazıları gerçekten ciddi, anlamlı bir dönüşüm halinde ve o yüzden hakkınız olanı size şu an doğru düzgün bir şekilde söyleyemeyeceği, aktaramayacağı için, yaşatamayacağı için belli bir gönüllü bir esaret altında olduğu olabilir. Ama dediğim gibi ne oluyorsa sizin hayrınıza oluyor bu alandan. Bir bakın yani tutulma kartı geldi. Önümüzde çok ciddi tutulmalar var.
Biri 14 Mayıs, Mart'ta, diğeri ay sonuna doğru, Mart'ın sonuna doğru. Bu durumlar bir şeyleri hayatında tetikleyecek olabilir. İyice bir harekete geçecek olabilir. Alt taraftaki mesajımız da ruh eşin yakında gelecek diyor. Belki dediğim gibi tutulmalar öyle şeyler tetikleyecektir ki hayatında, yani bu sıkıştığı enerjilerden, hareketsiz kalışlarından inanılmaz derecede özgürleşip daha hızlı adımlarla gelecek olabilir. Tutulma mesajı çok güzel oldu. Dediğim gibi kabul etmediği her neyse bir şekilde zaman onu yüzleştirmiş ve artık uyanışa geçiyor ve kabul ettiği durumlar olacak. Sanki bu da tutulmayla beraber gerçekleşecek gibi görünüyor. Bakın, cesur ol ve geçmişi bırak. Sanki tutulmayla beraber cesurca adımlarla size gelecek olabilir bu kişi. Açılımımız böyleydi. Umarım en doğru mesajları aktarabilmişimdir, ulaştırabilmişimdir size. Dilerim doğru düzgün, doğru dürüst adımlarla size gelir. Zaten bu kılıç yedilisi, ne bileyim sizi manipülatif davranışlarsa gelecekse bence birazcık daha dursun ve doğru adımlarla gelebilecekse size gelsin. Tabii yani kabul edip etmemek elbette sizin elinizde ama benzer durumları yaşamayın. O ne derler, duygularınızla bir şekilde oynamasın. Dediğim gibi nasıl gerçekten ne zaman hazır olacaksa o zaman doğru adımlarla atsın. Çünkü dediğim gibi güvendiği o alanlar neyse biraz patlamış gibi görünüyor ve kişinin de iyileşmeye ihtiyacı var. Sizin de buraya yansıttığı duruma göre sizin de aynı şekilde. Dediğim gibi burada çok yüksek bir çoğunluk belli bir takım uyanışlara geçmiş. Hali hazırda bunları hissedip tam olarak geçemeyenler de tutulmanın etkisiyle birlikte geçecek olabilir ve cesurca adımlar atarak ben geçmişimde yaptığım hataları telafi etmeliyim diyerek harekete geçecek olabilir. Dilerim en doğru mesajlar ulaşmıştır size. Başka bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.